Gerçekten Tayland'da 2 aydır burada bulunuyorum ve çok yer gördüm. Ama en çok burayı beğendiğimi söyleyebilirim. Bazen işte o kadar güzel yerler görüyorum ki iyi ki diyorum drone'u getirmişim. Yani şu ton muhteşem değil mi? Böyle beyazdan maviye, yeşile doğru gidiyor. Şu kahve ana karada da aynı para, adada da aynı para, otelde de aynı para. Hiçbir şey yapmasanız burada yürüseniz bile mutlu olursunuz. İnsanların gülümsemesi yetiyor. Buradaki enerji olağanüstü. O yüzden böyle bildiğiniz denizin üstünden yürüyebileceğiz. Burası da harika. Yani Maldivler gibi, Karayipler gibi ne derseniz değil. 3, 2, 1. Tayland'ın Krabi bölgesinden heyecanlı bir sabahtan günaydınlar. Ben Deniz Pehlivan. Bugün ne yapıyoruz? Size önceki bölümlerde anlattığım gibi 3. turu yapacağım artık. 4 adalar turu. Buranın daha çok görseli çok harika olacak. Adalarının, suyunun altının ve o adaların doğal güzelliğini çok beğeneceğiz. Bir tur aldım. Direkt Aonang plajından kalkıyor burada arkamdaki gördüğünüz ve 800 baht, çok uygundu fiyatı da. Öğle yemeği de dahil oluyor. Bizi şurada topluyorlar. Buradan birlikte az sonra 9.30 gibi kalkacağız. Tekneye bineceğiz ve akşam 4'e kadar bizi gezdirecekler. Yine drone uçurabildiğim yerde drone uçuracağım. Anlatabildiklerimizden yine anlatırım. Ama şu ana kadar Krabi bölgesi beni benden aldı. Gerçekten Tayland'da 2 aydır burada bulunuyorum ve çok yer gördüm. Ama en çok burayı beğendiğimi söyleyebilirim. Pırıl pırıl harika bir tatil bölgesi çıktı. Zaten yine açıklamaya bakmadan sakın Tayland planı yapmayın. Orada bütün deneyimlerimi, otelleri, bölgeleri ve web sitemdeki yazılara kadar her şeyi oraya bırakacağım. Güzel bir rehber olur size de. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Bana da eğlenceli bir gün olsun. Bak, burası Krabi'nin en ünlü plajı Aonang. Hemen size hızlıca göstereyim. Bu da zaten onların simgesel kılıç balıkları. Ama yelkenli kılıç balığı diye mi geçiyordu bu? Böyle harika bir yer. Burada yüzülmüyor. Daha çok teknelerin kalktığı ve gün batımının güzel olduğu bir yer. Biz bugün bak şu karşıdaki adalar var ya, oraya gideceğiz. Bunun ilerisi de Phi Phi adaları. Eğer buraya gelirseniz hem bu adaların turunu hem de Phi Phi'yi birleştirebileceğiniz paketler de vardı. Ama ben zaten Phi Phi'yi gördüğüm için ve günüm çok sıkışmasını da istiyordum. O yüzden hepsini ayrı ayrı alıyorum. Adamları bekliyoruz. 9.30'a kadar yapacak bir şey yok. Sonra vamos. Güzel yer ama bakar mısınız ya? Bir tarafta böyle mis gibi plajlar, bir tarafta böyle sık yemyeşil ormanlar var. Bu turun işte ismi Four Islands diye geçiyor demiştim mi? Bak, buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz, buraya ve buraya. Aslında daha önceki bölümde gösterdim, Rayleigh'e de uğruyor ama bu saatlerde görmek de bakalım nasıl bir deneyim olacak, merak ediyorum. Ama şunu çok övmüşler. Bunun şu bölge hep komple resif, o yüzden su altı harika diyorlar. Bakalım, 9.30'a kadar bekleyin dediler. Şimdi herkesi topluyorlar. Birazdan buradan ayrılacağız artık. Güzel, en azından bayağı iyi organizeler ya. Şeye çok hakimler yani, sürece hiç yormuyorlar sizi. Hadi bakalım, başladık. Gidiyoruz. Güzel bir gün olsun. Hava da o kadar güzel ki yani buranın doğru mevsimini buldum artık. Ocak, Şubat, Mart diyorlardı. Keyif alarak gezmek güzel. O nemi hiç hissetmiyorsun. Bak, yine size bir bilgi daha söyleyeyim. Şunlarla da gidebilirdim. Ama ben bunları seçtim. Çünkü bunlarda çok ıslanıyorsun ve rezillik oluyor. 200 baht için değmiyor. O da 6 dolar falan. Bunlar hem daha hızlı bir şekilde seni gezdiriyor hem daha konforlu. Güzel. Başlıyoruz şimdi. Buradan ayrılacağız. Önce şu dağın arkasındaki yere gidip oradan karşıdaki adalara geçeceğiz. Bizim tekne bu. O kadar çok Hintli ve Çinli var ki onları çıkarın, harbi diyorum, kimse kalmıyor. O tekne güzelmiş. Tertemiz. Şimdi ben önde gitmek istiyorum. Hava zaten çok şu an sıcak değil, güzel ve manzarayı daha iyi izleyebiliyorsun. Bu arada teknelerin her zaman önü daha çok sallanır. Aklınızda bulunsun. Arkada midenizin bulanması daha azalıyor zemine, yani daha doğrusu suya yaklaştığı için.
Bir de şu an hava güzel olduğu için sıkıntı yok ama böyle yağmurlu dönemde geldiğinizde o kadar çok dalga oluyor ki teknenin içi böyle sırılsıklam olarak yolculuk etmek zorunda kalıyorsunuz. Buradan şimdi ayrılıyoruz, hadi bakalım. Bu adamların ciltlerinin neden koyu olduğunu daha iyi anlıyorum. Bu sıcakta beyaz olan var ya, yanar cilt kanseri olur. O yüzden işte bir şekilde insanlar coğrafyalarına göre bence evrimleşiyorlar ya. Buranın insanları da bu konuda şanslı bence. Biz felaket yanıyoruz, onlar böyle hiç umurlarında bile değil sıcak. Çapayı alıyoruz, hadi gidelim. 5 dakika. 5 minutes, 5 minutes. About 10 minutes. First stop, yeah. How long were we staying in the first stop? Is a dream too good to be true? What I feel for you, is it all just a fantasy? I know it's true, I'm sure it's for real. And whatever I feel, I know you feel the same way too. From the second when your eyes caught mine. Gördüklerinizin hepsi deniz anası. Bakın poşet gibi görünüyorlar ya. Dev böyle ve o kadar çok var ki. Bugün deniz anası günü. Her gün olmuyor ya da her dönem olmuyor bu arada. Biraz şans. Bir saat buradayız. Gördüğünüz insanlar bakın sırt çantasıyla, bagajlarıyla adadan ayrılıyorlar ya. Bu adada konaklama vesaire otel her şey var. Daha önceki bölümde gelip gezmiştim size. Her şeyi anlatmıştım. Hani şimdi hatırlatmak için söylüyorum ki hatırlarsanız bir daha aklım olsa bu adada kalırım demiştim. O yüzden böyle biraz gıpta ediyorum. Bu insanları görünce rüya gibi bir yer çünkü. Gidelim bakalım, sahile doğru yürüyorum. Yine inanılmaz bak, sular çekilmiş de 100 metre kadar. Şuraların hepsi kurumuş. Dün mesela gayet su vardı burada ve buradaki ağaçların habitatı besleyen çoğu bitki aslında mangrove diye geçen ekvator ülkelerinde sıkça görebileceğiniz bitkiler. Ve şu tarafta da kaya tırmanışları yapıyorlar şu tepelerin olduğu yerde. Dünyanın en iyi kaya tırmanışı yapılan adalarından bir tanesi olarak biliniyor burası. Bazen böyle bu videoları yaparken aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Hani ya diyorum, keşke gözümün de gördüğünü gösterebilsem. İnanın kamerada yani ister istemez GoPro bile olsa geniş açıda çekiyor eyvallah ama göz başka ya, onu canlı görmek çok başka bir şey. Bak böyle sular çekildiğinde de tekneler bildiğiniz karaya oturuyor ve enteresandır, bu teknelerin gönyeleri mesela bozulmuyor mu? Onu hep düşünüyorum. Koca koca gemiler bile oturuyor bak. Orada var mesela bir tane. O beach'in olduğu yerde bir önceki bölümde böyle güzelce gezdiğimiz yerde hatırlarsanız orada hiçbir kafe tesis bir şey yok. O yüzden şuradan bir kahve alıp gideyim diyorum. Sonra orada oturup yüzerim, dinlenirim biraz. Ne güzel hayat ya. Bayılıyorum böyle gezmeye. Svarikap. Şuraya bak. Her şey var. Bak yemin ederim şu Tayland'da en sevdiğim şeyi söyleyeyim mi? Şu kahve ana karada da aynı para, adada da aynı para, otelde de aynı para. Ya kazıklanmıyorsunuz ya. Kazıklanmamak tatil yaparken ne kadar güzel bir şeymiş. Sonra aklıma şey geliyor, hani Türkiye'de bir lahmacun. Ya pek tabii ki onlar abartı da. Ama plajlara gidiyorsunuz bedava burada. Bir yere gidip kokteyl içiyorsunuz aynı para ya. Yani inanılır gibi değil. Bunu şimdi bir kere daha hatırlatmak istedim size. Bir kere psikolojik olarak bir yere giderken hiç kendinizi germiyorsunuz. Ulan acaba kazıklanır mıyım? Ya da beni oraya alırlar mı? Çünkü biliyorsunuz bizde daha çok ye kürküm ye olduğu için birçok yere giderken. Burada onu kesinlikle hissetmezsiniz ya. O yüzden mesela ben 3 aydır buradayım. Mental olarak gençleştim. Ruhum tazelendi. Hiçbir şeyi kaygılanmıyorum, düşünmüyorum. Param varsa harcayabiliyorum rahat bir şekilde. Gerçekten bu konuya değinmek istedim. İnşallah bir gün gelirseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Adanın etrafında dolaşıp o meşhur kayalıkların olduğu yere doğru yürüyorum. Kahvemi de aldım. 80 baht abi. Mis gibi bir gün oluyor. Buranın gerçekten şu kayaç yapısı harika ya. Avatar filmi gibi. Ya da neydi o? Angelina Jolie'nin Tomb Raider filmindeki gibi. Çok böyle fantastik oluşumlar var. Sarkıtlar, dikitler. Güzel bir fotoğraf çekme noktası da oluşturuyor aynı zamanda. Buradan plaja doğru yürüyorsunuz. Yani burada her yerde budaya adanmış adakları görüyordum. Ama bunun ne olduğunu anlayamadım.
Böyle bir sarkıtın altına gülleri koymuşlar, çiçekleri. Adamışlar böyle tahtalarla da sarkıtı bağlar gibi tutmuşlar. Dini bir ritüel olduğunu düşünüyorum. Aşağıdaki zaten mağaranın içerisinde de dini birkaç sembol de var. Gidince göstereceğim. Sorry. Selamünaleyküm. Türkiye. You Malezya. I know. I know. Have a nice day. Bye bye. Şu Malezyalılar da çok tatlı insanlar. Gerçekten yani bu Asya'nın mutluluğunu seviyorum. Çözemediğim toplumları size söyleyeyim mi? Bir Çinliler. Yani Çinlilerle asla iletişim kuramazsınız. Çok zor. Başka kim vardı aklıma gelen? Daha çok Avrupa'daki bu Fransızlar pardon. Fransızlarla da iletişim kurmak zor bence. Böyle çok mesafeliler. Ama benim hala favorim Asyalılar abi. Gözünü seveyim Asya'nın. Hala dünya turlarımın içerisindeki favori kıtam. Hiçbir şey yapmasanız burada yürüseniz bile mutlu olursunuz. İnsanların gülümsemesi yetiyor. Buradaki enerji olağanüstü. Gerçekten yaşatıyorlar seni. Şimdi şuradan sonra artık sahile geldim. Tabii gölgedeyiz şu anda. O yüzden ışığı daha iyi alamıyorsun. İnsanlar da bakın arka planda kaya tırmanışı yapıyorlar. Bizim Olimpos'ta falan da yaptığımız gibi. Ama buraların yani parkurunu falan bilmiyorum lakin ama muhteşem ya. Görseli. Hemen bak şurada kaya tırmanışı yaparlarken şu mağaraların içerisine küçük iki tane Hindu tapınağı yapmışlar. Biri burada, biri burada ve tasvir edemeyeceğim şekildeki adaklar var. Böyle bir inançları da var. Hani bir şey de yorum yapmayayım. Burası gölgede kaldığı için çok güzel görünmüyor ama şurası bakın şu an harika. Oraya doğru biraz yürüyeyim. Size orayı da göstereyim. Akşamüstü bence daha güzel burası. Çünkü hani rüzgar olsa bile en azından ışık olduğu için suyun altını falan daha net görebilirsin. Burası daha çok resifleri görmek için değil de hani yüzmek için bir duraklardan birisi. Zaten zemin komple kum, o yüzden resif göremiyorsun. Abi suya baksanıza, pırıl pırıl. Yani şu ton muhteşem değil mi? Böyle beyazdan maviye, yeşile doğru gidiyor. Ve bunun gibi 2000'den fazla ada var Tayland'da ve 10.000'e yakın da plaj. Hepsi de böyle güzellikte vallahi. Gözlüğümü kaybettim 2 gün önceki turda. Bir türlü de almaya fırsatım olmadı. Her gezimde bir şey kaybediyorum. Ya şort, ya ayakkabı, ya terlik vesaire. O yüzden siz de aklınızda bulunsun, buralara geldiğinizde her şeyinizi iyi korumaya çalışın. Şu an gözüm yanıyor. Kumlar beyaz olduğu için yansıma çok fazla oluyor. Olsun, yine de göstermeye çalışayım hadi size. Gözlerimi feda ederek. Çok iyi be. Abi bak bunu diyorum, ben döndüm. Otele doğru gidiyorum, tekneye doğru. Adamcağız hala fotoğraf çekmeye çalışıyor. Benim dikkatimi çeken bir olay işte bu yani. Ruslar özellikle saatlerce fotoğraf çekiyor. Adamları var ya, hamur gibi böyle yönlendiriyorlar. Bu adam akşam 5'e kadar burada bak. Belki bir öğlen molasına çıkar yemek yemeye, o kadar. Allah'ım ya. Şimdi tekneye doğru gidiyorum hadi. Bir sonraki durağa geçelim. Su geri gelmeye başladığı için tekneler de bakın buraya gelebiliyor artık. Ama tabii ki çok zorlanarak. O yüzden buradan dönerken size bir şey göstereceğim. Bakın nerelere tırmanıyorlar. Şurası bir 60 metre var herhalde. Kız yukarıya kadar tırmandı, helal olsun. Kaya tırmanışını bayağı iyi biliyor herhalde. Şu düzgün parkurlardan birisiymiş, sordum az önce ve genelde turistleri burada eğitiyorlarmış. Aşağıda sırayı bekleyen insanlar var. Şu tecrübeyi de yapmak lazımdır. Biraz daha uzun kalsam bunu da deneyimlemek isterdim. Buradan ayrılıyoruz. Deniz anası karaya vurmuş. Sakın dokunmayın diyorlar. Şöyle. What will happen if I touch? Burn, right? And itchy, right? Yeah. O yüzden dokunmamak lazım. Hadi gidiyoruz buradan. Vamos. Bak şu devasa motorları elleriyle kullanıyorlar, kaldırarak, biliyor musunuz? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Özellikle manevra yapabilmek için pervaneyi yukarıya kaldırıp hemen anında dönebiliyorlar oldukları yerde. Çok büyük de bir efor gerektiriyor. Suyun çekildiği anlarda böyle biraz zorlanıyor insanların. İşleri pek de kolay değil. Ben
Uçuyoruz şu anda, havadasın. Ay, uçarak gidiyoruz, şuraya bakın. All I want for somebody to see me. Yeah, yeah. Anyone with two eyes will do just fine. 'Cause I'm reckless. It's getting kind of desperate. Can't help but feeling helpless when it comes to love. Don't know who I am without someone by my side. And why I don't care about what they like. Yine şahane bir yere geldiğimize o kadar eminim ki. Şöyle girişi yaparken zaten hissediyoruz. Buranın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Adalar birbirine çok yakın, böyle çok uzun mesafelere gitmenize gerek kalmıyor. Hepsi de birbirinden güzel. Burası da ikinci adamız. Burada resifler var. Bakın başladı mesela. Mercan kayalıkları. O yüzden dalması güzel olabilir. Hi, so we are lucky, ha? Thanks to Buddha. 3 tane ada da birbirine bağlanmış, şanslısınız diyorlar. Çünkü kum adaları yolları oluşuyor. O yüzden böyle bildiğiniz denizin üstünden yürüyebileceğiz. Adadayız. 40 dakika burada dolaşma, dinlenme molası veriyorlar. Yani yüzmek için çok yeterli bir zaman değil. Şöyle bir yürüyeceğim, bakalım nasılmış. Denizin üstünden karşıya geçme tecrübesini yaşayabilecek miyim? Burası da harika. Yani Maldivler gibi, Karayipler gibi, ne derseniz deyin. Ama insanlar daha çok burada şu tecrübeyi yaşamaya çalışıyorlar. Karşıdan karşıya geçiyorlar ama tam kum oluşmamış. Biraz daha vakti varmış herhalde. Biz ucundan yakaladık şu anda. Güzel, yani doğası muhteşem, deniz tertemiz. Burayı da beğendim. Burası da çok güzel. Kötü bir yer daha hiç oluşmadı diyebilirim. Gözümün önüne gelmedi yani. Kötü doğa, kötü bir ada görmedim şu ana kadar. Buralarda var ya, hiç serin su yok. Hep ılık. Hava o kadar sıcak ki suda tuz da yok. Böyle olunca deniz mahsulleri birazcık daha az lezzetli oluyor. Çünkü özellikle tuz ve birazcık daha suyun serin olması daha yağlı yapıyor balıkları. Bu da daha lezzetli bir tat veriyor. O yüzden Tayland'a geldiğinizde her şeye sos koyuyorlarsa deniz mahsulüne, bilin ki onu tatlandırmak için. Burada biraz dolaşayım bakalım ne varmış. İşte bazen gittiğim yerlerde gözle anlatamadığım şeyleri, no, don't touch, be careful, it makes you itchy and you gotta go to hospital then, be careful. Çocuk şeyle oynuyor ya, başına bir şey gelecek. Bazen işte o kadar güzel yerler görüyorum ki iyi ki diyorum drone'u getirmişim. Sizde de var ya, harika rehberler oluyor. Yani şu çekimleri, şu emeği internette bulamazsınız Türkçe kaynak olarak. Bulsam ben bulurdum zaten. Muhteşem. Yani rüya gibi yerler. Buradan şimdi ayrılıyoruz. Yemek yiyeceğimiz adalara doğru gideceğiz. Yavaştan da acıktım. Yani burada yüzmekten çok da dolaşmak gerekiyor da ben de drone'la her yeri size gösterdim zaten. Daha 15 dakikamız var. Şöyle tepenin olduğu yere doğru geldim. Burada kafeler falan da var sanırım. Soğuk bir şey almak istiyorum. İçim yandı. Bütün adalarda bir şey satıyorlar arkadaşlar. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Bana diyorlar ki ne zaman Türkiye'ye döneceksin? Ne kadar daha gezeceksin diye. Nasıl döneyim ya? Hayatım boyunca hep bunun için çalışmıştım. Ve şu an hayalimin gerçekleşmesi kadar güzel bir şey yok. İnanamıyorum bazen. Yani bazen ne yaşadığıma ben de inanamıyorum. Rüya gibi geliyor. Sanki bitecekmiş gibi geliyor. Muhteşem bir duygu ya gerçekten. 100 bahta kokonat. Arkada şöyle muhteşem bir ada. Kış ortasında yaz. Sürekli dünyayı gez. Bazen hepsini tüketeceğim diye çok korkuyorum, biliyor musun? Çünkü bazen şeyi hissediyorsun yani. Sıradanlaşıyor birçok şey. O zaman da heyecan bitebilir. Bu gezide birazcık daha içe dönük çok şey düşünmeye başladım. Sanırım döndüğümde bayağı değişmiş olacağım. Neyse, anın tadını çıkarayım, boşver.
Kokonatları harika ya. Sıradaki durağımız Chicken Island dedikleri tavuk şekline benzediği için ismini alan tavuk adası. Güzeldi burası, sevdim. İşte tavuk adası denmesinin sebebi başı burası, kuyruğu da burası. Başka da bir özelliği yok. Plaj kısmında da daha çok dalmak için güzel resiflerin olduğunu söylüyorlar. Şimdi biraz burada dinlenip dalacağız bakalım. İnşallah aşağısı güzeldir. Drinking whiskey neat. I would fall in a second if you let me. 'Cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink. But I don't wanna leave. I wanna get closer. Don't want this night to be over. Wanna get closer. It's not over. Yeah, we could go back to my place. 'Cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. Burası dalış bölgesi aslında. Yani adada görecek çok fazla şey yok. Şurada resifler olduğu için şnorkel verdiler. GoPro'mu da aldım. Dalmaya başlayalım. Size suyun altını göstereyim. Hadi gelin. 3 2 1. Yani anlamadığım bir şey var. Resifler net görünmüyor. Çok bulanık suyun altı. Biraz da kıyıya doğru gidiyorum. Manzara falan güzel ama istediğim görseli alamadım, yani mutlu olmadım henüz. Böyle bir yerdeyiz abi. Bu da ben. Kanalıma hoş geldiniz. Buranın resifleri çok iyi değil, yani tam resif değil abi. Bunlar kayalık. Zaten o renk cümbüşünü göremiyordum suyun altında. Ama yine de berrak, pırıl pırıl bir suyu var. Doğa da güzel ama resif beklentimi karşılamadı. Bak şöyle bir göstereyim. Resifleri beğenmediğim için sahile kadar yürüdüm. Hiçbir şey, hiç kimse yok. Şuraya bak. Harika. Dönebilirim artık burada. Yemek yiyecekmişiz birazdan. Devam edelim. Ve son adaya gidiyoruz. Orada daha uzun kalacağız ve aynı zamanda yemek yiyeceğiz. Olsun, her şeye rağmen şu adaları görüp gezmek bile harika bir tecrübe. Sonuncu adaya geldik. Burada hem yemek yiyeceğiz hem çok uzun kalacağız. Ve bu arada bütün adalar birbirine çok yakın. 5-10 dakikada gelebiliyorsunuz. Yine burası da çok güzel görünüyor. Yine burası da manyak bir yere benziyor. 1,5 saat buradayım. Bulutların güzelliğine baksana ya, karpostal gibi. Bizim yemekler burada ısıtılacak diye biliyorum. Burada lunch box şeklinde de veriyorlar. Böyle açık büfe gibi, yani masaları kurup da böyle rahat rahat yiyebileceğiniz şekilde de veriyorlar. Ben 100 baht fazla verdim, biraz daha rahatını almıştım. O da 3 dolar bile etmiyor. Böyle bir yeşillik alanın içerisinde yemeklerimizi yiyeceğiz. Acıkmaya da başladık zaten. O güzelmiş bak burası. Zaten kötü bir yer yok da. Vallahi benim anladığım şey şu. İlla bu adalara turlarla gelmeseniz de oluyor. Ana karalardan neredeyse birçok tur için geçerli bu. Hızlı
tekneler de var. Long tail dedikleri yerel tekneler de. Onlarla buraya gelip mesela gününüzü de geçirebilirsiniz ki geldiniz mesela. Abi her şey var baksanıza. Duş, tuvalet orada. Burada yine mangalı yakmışlar. Her yerde olduğu gibi mısır satıyorlar. Şurada meyvesinden, cipsinden, meyve sularından, Tayland yemeklerinden, hamburgerinden ne ararsanız da alabiliyorsunuz. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. İsterseniz bütün adaları görmek yerine bir tanesini seçip mesela bu da çok güzel bir ada. Yani fıstık gibi burada da gezebilirsin. Diğer adalar da zaten çok yakın. Bazı insanlar çünkü özel tekneler kiralıyor. Long tail adam akşama kadar seni gezdiriyor mesela. 3000 baht veriyorsun. 4 kişisine örnek vereyim, çok daha uyguna geliyor. Aklınızda bulunsun. Çok acıktım, bir yemek yemek istiyorum. Bu arada bu adanın ismi de Poda idi. Oh, bizim tezgahı kurdular. Ne varmış bakalım. Şurada tavuk var. Chicken and onion, vegetarian. Pilav var. Burada da kanat yapmışlar. İyi, aç kalmayacağız en azından. Vallahi bu sefer aç kaldım. Menüyü hiç beğenmedim. Yeni gelin pilavı. Şuna bak. Taş bıçakla kesersin ama burada çok normal bu. Bunu hep bir şeyle karıştırıp yiyorlar diyordum ya. Gerçekten artık arpacıklı falan şehriyeli pilav özledim, tereyağlı. Her şeyde körü var. Bu sefer güldürmedi. Bunu var yabancılara var ya taparak yerler. Vallahi bizdeki hizmet sektörü, şu tur işleri hiçbir dünyada hiçbir ülkede yoktur yani. Neyse ölmeyeceğiz en azından. İnanmayacaksınız ama ikinci tabağı aldım. Normalde hiç yapmam. Enteresan. Bir lezzeti var ama çözemedim. Lasagne. Acı, tatlı, tuzlu hepsi var. Ja. Und ist auch eigentlich schnell gemacht. İnsan zamanla alışıyor. Guessing who has lost their power. You say me and I say you. I'd like to tell you the truth. Baby, it's what I do. Baby, it's so cruel. But you won't ever be alone. I can get a little angry, be a little dangerous. No matter what, I do it all again for us. I can be the one who breaks you, be the one who builds you up. You'd be surprised how many lines I cross, how many lines I cross for love. Valla güvenliklere yakalandım. Drone'u indirttiler ama son anda. Bir şey de sildirmediler Allah'tan. Ceza meza da yemedim. Ama yukarıdan çok daha güzel değil mi arkadaşlar? Yani bu drone'u kaç haftadır taşıyorum. Kaç bin kilometre yol yaptı benimle. Ama sırf o görselliği de yakalayıp kendim de çünkü çok keyif alıyorum. Onun tadına varmak muhteşem. Drone'u kullanmak da çok keyifli böyle güzel yerlerde. Tabiatı daha iyi keşfedebiliyorsun, görebiliyorsun. Çünkü gidemediğim yere drone'u gönderiyorum. Bakıyorum mesela güzelse biraz fotoğraf çekip, video çekip orayı da anlamaya çalışıyorum. Ya da yukarıdan kendime hızlı bir rota belirliyorum. Mesela şuralar bayağı güzel görünüyordu. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Adam bak bambuları toplamış. Adayı toparlıyor, temizliyor herhalde. Bambunun bolluğundan. What? Bar. Ha, kafe. Here ha? Aa, ne güzel lan. Her şey doğada var zaten. Abinin peşine koştum. Kafe yapmak için daha iyi bir yer bulamazsın abi. O size az önce bahsettiğim yere doğru yürüyorum. Dedim ya güzel bir bölge var diye. Böyle bir yermiş. Daha çok denize girmedik. Burada da gün böyle geçti işte. Artık yavaştan ayrılabilirim artık. Adadan ayrılıyoruz. Artık Anong'a geri döneceğiz. Güzeldi. Çok keyif aldım. Denizi muhteşem. Ama resifleri çok az geldi bana. Resif konusunda çok daha iyi adalar gördüm. En son bu 3 tane farklı gezimin özetini yapacağım. Bir otele gidip dinlenmem lazım. Yine ve 15 dakikada artık speedboat'la merkeze dönüyoruz. Hizmette sınır yok. Dönerken karpuz ikram ediyorlar.
Şu karpuzumuzu alalım. Ve 10 dakika sonra Anakaradayız. But as we dove in deep, the water turned cold. Yeah, we have different dreams, so we can never grow. Yeah, as we dove in deep, the water turned. Sabah başladığımız yere geri döndük. Şimdi otele gidiyorum. Bir kahveyi hak ettim. Ve otelime geldim, dinlendim, duşumu aldım. Artık kapanışı yapabilirim. 3 farklı bölüm yaptım size Krabi'den. Kıyafetlerimi de aslına göre gün bitmiştir zaten. Çok beğendim. İlk defa buraya geldim. Bir daha fırsatım olursa Krabi bölgesinde, Aonan taraflarında çok uzun kalırım. Her turun güzelliği fazla yorum yapacak kadar böyle bana zaman vermediği için özet geçeceğim. Çünkü hepsinde böyle çok uzun zamanlar harcamıyorsunuz. Hızlıca görüyorsunuz. Ama burada bazı turlar var. Dediğim ya size sabah alıyorsunuz turunuzu, akşama kadar olanlar var. Öyle bir şey alıp eğer zamanınız azsa en güzellerini seçebilirsiniz. Ama eğer zamanınız benim gibi çoksa her gün farklı turda alabilirsiniz. Burası tam yatış yeri. Görece bütçe olarak Phuket'e göre olsun özellikle çok daha uygun, çok daha temiz, çok daha ahlaklı vesaire. Yani bunun sonu gelmez ama ben Krabi'yi size çok uzun süre böyle övebilirim. Özellikle beni benden alan Raleigh Beach dedikleri yer fantastikti. Yani bir daha gelsem de orada kesinlikle kalırım. O yüzden bunun bütün, yani bu yolculuğumun Krabi bölgesine ait bütün özetini açıklamada yapacağım. Size orada günlük planlar da yapacağım. Oteller de koyacağım oraya. Aynı zamanda web sitemin yazılarını eklerim. Eğer bir gün buraya gelirseniz size bu videolar çok iyi rehber olmuş olacak. Özellikle o dronlarla verdiğim emeklerin karşılığı olarak buraya gelecek olan insanlara güzel rehberlik edip en azından gelmeden önce ön fikir olabilirsek ne mutlu. Çünkü ben yanlışlar yaptım, siz yanlışlar yapmayın istiyorum. Krabi bence Tayland'ın göz bebeklerinden biriymiş. Artık bunu kesinlikle söyleyebilirim. Velhasıl kelam bu artık benim Tayland adalarındaki son videomdu. Bundan sonra artık başka bölüm yapmayacağım. Bu zamana kadar yaptığım bütün gezilerin özetini zaten Tayland klasörümde bulabilirsiniz. Tayland kategorimde bulabilirsiniz. Sıralı olarak izlersiniz. Merakınız varsa onlar da size rehber olur. Artık doğaya doyacağım bir geziye çıkıyorum ve akabinde de artık buradan ayrılacağım. Ülke değiştireceğim. Sakatlığım da artık bittiği için, motor kazasından sonra çok uzun süre 2 ay kadar hiçbir şey yapamadığım için kendimi de artık toparladığımı düşünüyorum. Gezmeye başlayabilirim. Bu çerçevede de bir sürü ülkeye gitmeyi düşünüyorum ve planları yaptım. Çok enteresan destinasyonlar da olacak. Daha önce gittiğim ama tekrardan gidip size göstermek istediğim yerlerde olacak. Önümüzdeki günlerde yeni vloglarda zaten bunları da paylaşırım. Çok emek verdim Tayland'da. Umarım size çok güzel içerikler de oluşturmuşumdur. Yani ben zaten kendim geziyorum ama bunları yaparkenki amacım bunu 15 yıldır bir iş olarak yaptığım için sizlere bu rehberleri bir şekilde hazır bir halde sunabilmekti. İyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Keyif de alarak, eğlenerek gerçekten buranın doğasına, insanlarına, coğrafyasına, tabiatına hayran olarak keyifli bir yolculuk oldu. 2-3 aydır buradaydım. Artık buradan ayrılma vakti geliyor. Bir sonraki bölümde yemyeşil bir coğrafyada görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da dünya turumdan böyle videolara ulaşabilirsiniz. Sizlere de rehber olabiliyorsak ne mutlu. Hadi bakalım bir sonraki durakta görüşmek üzere.